Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 0-3 ay bebekler için uygun olan crop yapımını göstereceğim. Hemen malzemelere geçelim. Nako Paris'i her zaman kullanıyorum biliyorsunuz. Renk olarak 3079 numaralı rengi bu. Soğuk bir lila rengi. 7 numara 60 santimlik bir şişimiz var. Ve 8 tane de ilmek tutturucuya ihtiyacımız olacak. Şimdi örmeye geçebiliriz. Daha önce kullandığım yarım kalan ipim vardı. Ben onu kullanacağım şimdi. 40 tane ilmek oluşturuyoruz. 1 2 3 8 9 10. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. İzleyenlerin bilir, ben bu şekilde örüyorum ama kendi stilinizdeki düz örme şekliyle de örebilirsiniz. Hiçbir fark yok. Bu şekilde çok hızlı örüldüğünü ama söyleyebilirim, yani size önerebilirim. Şu anda videodan bakarak ördüğüm için biraz yavaş örüyorum ama normalde çok hızlı örülen bir stil bu. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyoruz. Sıranın sonuna geldik. Birinci sıramız bitti. Çeviriyoruz. Tekrar düz öreceğiz. Artık kenarları boşalabiliriz. Yine ben sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, ikinci sırayı da ördük. Boğaz kısmına gelecek olan alanı örmüş olduk. Bende hazır bir tane örülmüş vardı. Ben size oradan ara ara göstereceğim ne yaptığımızı, hangi aşamada olduğumuzu. Şu anda şu kısmı ördük. Boğazdan başladık. Şimdi şu arttırmalara geçmeden önce 4 sıra öreceğiz. Bir sıra düz, bir sıra ters şeklinde, toplam 4 sıra olacak. Şu an onu öreceğiz. Ondan sonra da şu şekilde boğazdan kola doğru olan arttırmalarımızı yapacağız. Şimdi ikinci sıradan sonra bir düz bir ters sıralara başlayacağız. Yine düz öreceğiz bu sırada. İlki boşalıyoruz. Bu birinci düz sıramız. Bu şekilde gidiyoruz. Düz sıranın sonuna geldim şu anda yine. Arka tarafı çeviriyoruz. Şimdi ters öreceğiz. Tersi de bu şekilde örüyorum. Bu ikinci sıra. Bundan sonra bir düz bir ters daha yapacağım. Ben 4 sırayı tamamlayıp geleceğim. Evet, şimdi bir sıra ters, bir sıra düz, 4 sıra ördük. Şimdi artırmalara geçeceğiz. Şu yuvarlak olarak gösterdiklerim bu işaretleyiciler. Onları saymayın. Şimdi toplam burada 40 tane ilmek var.
12 tanesi önde olacak. 6 toplam 12 tane arkada. İkişer tane de kollarda var. Şimdi bu ikişer taneleri işaretleyicilerin arasına alacağız. Bu 2 tane ilmeğin önünde ve arkasında arttırma yapacağız sürekli. Ve bu şekilde kollar genişlemeye başlayacak. Şu şekilde sonra onları alttan toplayıp tişört haline getireceğiz. Sürekli şuralardan, yani bu işaretleyicilerin önünden ve arkasından artış olacak. Hem önde hem arkada hem de kollarda büyüme olacak ve bu şekilde açılacak örgümüz. Biz şuradayız. Burası birleşik değil henüz. 6 tane öreceğiz. Sonra kola doğru devam edeceğiz. Önceki örgümden de göstereyim. Bakın işaretleyicilerin arasındaki 2 ilmek hep sabit. Onun önünde ve arkasında her zaman arttırma yaparak genişletmişiz. Aynı şey kolda da söz konusu. Kolda da bir genişleme var. Bakın. Arka tarafta da şu şekilde bir genişleme var. Örgüler her zaman bu şekilde, boğazdan başlanan örgüler bu şekilde genişletilir. Sonra koltuk altından birleştireceğiz. Ve şu şekilde biraz daha devam edip keseceğiz. Şimdi işaretleme kısmına geçiyoruz. Şimdi şuradayız. 6 tane öreceğiz. Arttırıp işaretleyicimizi takacağız. 2 tane öreceğiz. İşaretleyicimizi takıp arttıracağız. Bu 1 2 3 4 5 6. Şu şekilde bir tane şöyle göstereyim. Bir tane doluyoruz. İsterseniz buraya da dolayabilirsiniz. Bir taneyi bu şekilde geçirip sıkıyoruz. Şimdi bir tane arttırdık. Buraya işaretleyici takıyorum. Normalde ben şişime takarım ama bunda bakayım olacak mı? Bu biraz dar bir işaretleyici. Bu kırılabilir. Örgüye takayım. Şuraya şöyle takayım. Şimdi arttırmamı yaptım. 2 tane sabitleri, ben bunları çiftler diyorum, karı koca ayrılmaz ikili. Bu çiftimizi ördük. Tekrar işaretleyici takıyoruz. Şu şekilde örgümüze iliştirdik. Şimdi diğer arttırmamızı da yaptık. Şimdi biz ne yaptık? 6 tane ördük. Arttır, işaretle, 2 tane ör, işaretle, arttır. Arttırmamızı da yaptık. Kaç tane öreceğiz burada? 4. 1 2 3 4. Tekrar aynı şeyi yapacağız. Buradayız. Bakın. İşaretleyicilerin arasındaki şu 2 ilmek her zaman sabit kalacak. Arttıralım hemen bir tane unutmadan. İşaretleyici takalım 2 tane. İki tane örüyoruz. 1 2 işaretleyiciyi tak ve tekrar arttır. Şimdi bu da bitti. 12 tane ön örelim. 1 2 3 12 tane ördüm. Ne olur ne olmaz diye ben bir sayacağım. Şu arttırma ilmeğimizdi.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Tamam. Şimdi şuradayız. Bir tane arttırdık. İşaretledik. 2 tane ördük. 1, 2. İşaretledik. Bir tane daha arttırdık. Şimdi 4 tane kol. 1, 2, 3, 4 tane kol. Şimdi şuradayız. Bir tane arttır. İşaretle. İki tane ör. İşaretleyelim tekrar. Bir tane daha arttır. Ve kalan 6 taneyi ör. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bence bu örgünün en zor kısmı burasıydı. Buradan gerisi çok basit olacak bizim için. Sadece tek yapmamız gereken zaten sürekli ön tarafı düz öreceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz. Tek yapmamız gereken şu işaretleyicilerin önüne ve arkasına arttırma yapmayı unutmamak. Bundan sonrası çok kolay ilerleyecek. Başka da çok zor bir kısmı yok. Yani buraya kadar geldiyseniz gerisi aynı. Evet, arka tarafları her zaman ters örüyoruz. Bunu bundan sonraki videomun geri kalanında tekrar söylemeyeceğim. Arka tarafları videoyu da çekmeyi düşünmüyorum. Arka tarafları hep dümdüz, hiçbir şey yapmadan, arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde sadece ters örerek geçiyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Hep aynı şekilde devam edecek. Bu işaretleyiciye geldiğimizde işaretleyicinin önünde bir tane arttır. Bakın şu iki ilmeğin önünde arttır. 2 tane ör, arttır. Ör, işaretleyiciye gelince arttır. 2 ör, tekrar arttır, devam et. Aynı şeyler. Yani işaretleyicinin önünde ve 2 sabit ilmeği ördükten sonra tekrar işaretleyicinin arkasına, önüne ve arkasına birer tane arttırma yapıp örgümüzün büyümesini sağlamaya çalışıyoruz şu anda. Eğer derseniz ki ya ben buradan anlamıyorum tam olarak hangisi 2 sabit ilmekti, bunları sürekli yukarıya taşıyın. Ördükçe bu işaretleyicileri yukarıya taşıyın ki aşağıda kaldıkça görmek evet zorlaşabilir. Arka tarafları hep ters öreceğiz. Onu artık söylemeyeceğim. Ben şimdi tekrar bir arttırma sırası daha yapacağım. Size göstermek için. Düz bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bizim 2 sabitimiz bunlar. Şu az önce arttırma yaptığımız, onu da örüyoruz. Evet, 2 sabit ilmeğimize geldik. Şimdi burada bir artış yaptık. Ben ilmeğimi yukarıya taşıyayım, kafam karışmasın. Sonra artışı yaptıktan sonra
Bunu yukarı taşıdım. 2 tane sabitimizi ördük. 1 2. Yine işaretleyicimi ben yukarı taşıyayım. Eğer şişe geçirebilecek bir büyüklükte bir işaretleyiciniz varsa şişte kalması daha kolay oluyor. Bu sefer sürekli taşımam gerekiyor. Daha büyük işaretleyiciniz varsa şişte kalsın. O daha kolay oluyor. 2 sabiti örmüştük. Şimdi tekrar arttırdım. Devam ediyorum. Kol kısmını örüyorum şu anda. Evet, işaretleyiciye geldik. Hemen arttırıyoruz. Bir tane arttırdım. 2 tane ördüm. Bir tane daha arttırdım. Şimdi ön kısmını örüyorum. Her örgü bittiğinde, her arttırma sırası bittiğinde 8 tane ilmek eklenmiş oluyor. 40 ile başlamıştık. 48 oldu. Şimdi bu sıra bittiğinde 56 olacak. Bakalım sabitlerimiz nerede? Şimdi arttırma yaptım. 2 tane ördüm. Arttırma yaptım. Devam ediyorum. Bakın. Şunlar bizim sabitlerimiz. Çiftimiz. Ekledim. 2 tane ördüm. Tekrar arttırdım. Geri kalanını örüyorum. Bakın örgümüz büyüyor. Açılmaya başladı. Tek yapmamız gereken bunların kenarlarından arttırma yapmak. Ben biraz öreceğim ve en son size kaç ilmek olana kadar örmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Arttırmaya devam ediyoruz. Arka sıralarda da her zaman ters, ön taraflarda her zaman düz örerek devam ediyoruz şu an. Evet, ben biraz ördüm şimdi. 88 ilmeğim var şişimde. Artık birleştirme yapmak istediğime karar verdim. Şuradan birleştirip devam edeceğiz. Artık yuvarlak bir form alacak. Şu birleştirme sırt kısmı benim için burası, ama siz burayı ön kısım da yapabilirsiniz. Önden düğmeli de olabilir, arkadan düğmeli de olabilir. Şu kısım tamamen sizin tercihinize bağlı. Hiç birleştirme yapmadan da devam edebilirsiniz. Yani boydan boya düğmeli de olabilir. Şöyle göstereyim bir dakika. Biz şimdi buradayız. Birleştirme yapacağız. Burada daha geç bir birleştirme yapmışım. Koltuk altından birleştirdikten sonra burayı birleştirmişim. Bundakinde şuralardayız tahminim. Şuralardayız. Şurada biraz daha yukarıda birleştirme yapacağım. Bu düğme kısmının tercihi, dediğim gibi, isterseniz boydan boya düğmeli de yapabilirsiniz hiç birleştirme yapmadan. İsterseniz şurada da birleştirme yapabilirsiniz. Yani tek düğmeli de yapabilirsiniz. Hiç düğme koymadan
buradan birleştirip şuraya kurdela da takabilirsiniz. Yani burası biraz tercih. Çok önemli değil nerede birleştirdiğiniz. Benimle aynı yapıyorsanız 88 ilmekten sonra ön sıradayken birleştirme yapacağız. Birleştirme yaparken şöyle yapmak için sağ şişimize şuna bir adet ilmek ekliyoruz. Burayı biraz sıkalım. Sonra arkadaki ilmeğimizi öndeki, yani şu sağ şişimizi şu şekilde, arkadaki ilmeğimizi sol şişimize aldık. Sağ şişimizi şu şekilde çekiyoruz. Bu soldakini çıkarıyoruz. Devam ediyoruz örmeye. Burası birleşmiş oldu böylece. Birleştirme kısmını isterseniz yavaşlatarak izleyin. Hata olmasın. Devam ediyoruz. Artık hep önden öreceğiz. Yuvarlak bir örgüye dönüştü. Artık sürekli böyle döneceğiz. Arka tarafı örmüyoruz. Yine şu iki ilmeğin sağından solundan arttırmalara devam edeceğiz. Kol istediğimiz genişlemeye gelene kadar yine öreceğiz. Ben size kaç ilmek olana kadar öreceğinizi söyleyeceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. 88 ilmeğimiz vardı birleştirme yaparken. Birleştirme yaptıktan sonraki sıranın sonuna geliyorum. 2 tane ilmeğim kaldı. Bakın bu arada bir bolluk oluştu. Hani birleştirme yerinde. Bu önemli değil. Ördükçe orası toparlanacaktır. Ama siz yine de birleştirme yaparken ipinizi sıkı tutmaya çalışın. Yine karşıya doğru devam ediyorum örmeye. Evet, şu anda 112 ilmeğimiz var şişimizde. Bu sırada şu kol kısımlarının kesimini yapacağız ve alt koltuk altından birleştirmeleri yapacağız bundan sonra. Şurayı ölçtüm. Yani şiş numarası tutmayanlar için şu kısım 11 santimetre uzunluğunda. Siz de 11 santimetre uzunluğa ulaştığınızda kol altı kesimini yapabilirsiniz. Şimdi kol altına kadar gelelim. Yani bakın şu açılan kısım. Şu açılan kısmı görüyorsunuz. 2 tane çiftimiz burada, 2 tane çiftimiz burada. Şu arayı keseceğiz. Artık arttırma falan yok bu süreden sonra. Şimdi ilk çiftimize olan kısma kadar bir örelim normal. Evet, şimdi şu çiftimizin olduğu noktaya geldik. Buradan itibaren şu ikinci çiftimizin sonuna kadar kesme yapacağız. Şimdi onu göstereyim. İki taneyi bu şekilde şişimize geçirip tek seferde örüyoruz. Çıkarttığımız ilmeği karşı tarafa atıyoruz. Tekrar 2 ilmeği şişimize geçiriyoruz. Şu şekilde tek seferde örüyoruz. Olmadı, bir dakika. Tek seferde ördük. Allah Allah. Ördük, çıkardık. Tekrar ilmeğimizi karşı tarafa atıyoruz.
Bu şekilde örmek biraz zor oldu tabi. Tekrar tek seferde çıkarıyoruz. Karşıya atıyoruz ilmeğimizi. İkisini bir seferde örüyoruz. Çıkartıyoruz. Karşıya atıyoruz. Bakın kesiliyor. Bunu nereye kadar örüyoruz? Az önce de söylediğim gibi şuraya kadar öreceğiz. Ben şimdi kesimi yapıp geliyorum. Evet. Birinci kolumuz bitmek üzere. Az bir şey kaldı. Şu çiftimizin sonuna kadar keseyim. Evet, sanıyorum tamam. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. İkinci kolumuzun, çiftimizin, yani şu çiftin sonuna kadar kestik. Birazdan bu kolu alttan birleştirme yapacağız. Şimdi ön kısmı öreceğiz. Diğer kolun olduğu, burası ön, diğer kolun olduğu tarafa kadar öreceğiz. Diğer kolda da aynı şekilde kesmelere başlayacağız. Ben hızlıca ön kısmı örüp geliyorum. Evet, şimdi şurası kolumuz, ön tarafa ördük. Çiftimizin başlangıç noktasındayız. Şu şekilde. Şu şekilde. Şuradan kesmeye başlayacağım. İkinci çiftimizin sonuna kadar şimdi keseceğim. Az önceki kesmenin aynısını yapacağız. İki tane ör. Bir tane karşıya at. İki taneyi bir ör. Elindeki ilmeği karşıya at. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, ikinci kol kesmemizi de bitirdik. Şimdi şurası kaldı. Şurayı da sırt bölümüne kadar düz bir şekilde örüp sıramızı bitirelim. Evet, sonraki sıraya geçeceğim şimdi. Şu ilmek işaretleyicileri artık çıkarabiliriz. Şimdi kıyafetimin değişmesinden videoda kaç kere değişti kıyafetim bilmiyorum ama ne kadar sürede ördüğümü fark edebilirsiniz. Çok uzun sürede örüyorum çünkü çalışan, aynı zamanda yüksek lisans yapan hem de çocuk sahibi bir insan olarak bir video çekmeye karar verip o videonun sonuna gelene kadar yani birkaç hafta geçiyor. En ufak bir boş vaktimde hemen videonun başına oturuyorum. Tabii ışığın da müsait olması gerekiyor. Gündüz çekmem gerekiyor videoları. O sebeple biraz uzun sürüyor. İzleyenlerimi biraz bekletiyorum. Bu vesileyle Kadınlar Günü'nüzü kutlamak istiyorum. Bakın, kadınlar olarak hem çalışıp hem hobilerimize vakit ayırıp hem eğitimimize devam edip hem çocuk sahibi olabiliyoruz. O sebeple bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepimizin kutlu olsun diyorum. Şimdi şöyle kollarımızı açmıştık. Bu sırada bunları birleştireceğiz. Koltuk altından şu şekilde birleştirme yapacağız. Başlıyoruz. Şimdi koltuk altına kadar düz bir şekilde örelim.
koltuk altına geldim. Burayı kesmiştik bir önceki sırada. Bu kısmı birleştirmek için bir tane ilmek sağ taraftaki şişimizi arttırıyoruz. Bir tane sol taraftan örüyoruz. Arkadaki ilmeği, yani arttırma yaptığımız ilmeği şişimize alacağız. Şu şekilde. Bir dakika. Arttırma yaptığımız ilmeği şişimize aldık. Şurada bakın bir tane ilmek var. Bunun üstünden atlatma yapacağız. Şu şekilde. Şu şekilde çıkartıyoruz. Böylece iki taraf birleşmiş oluyor. Sonraki sırada daha çok belli olacak bu birleşme. Devam ediyoruz. Sonraki koltuk altına gelene kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, ikinci koltuk altındayız. Yine aynı şeyi yapacağız. Sağ taraftaki şişimize bir adet ilmek ekliyoruz. Bir tane örüyoruz. Sonra arkadaki ilmeği birinci ilmeğin üstünden şu şekilde atlatıyoruz ve çıkartıyoruz. Biraz sıkalım burada ipimizi şöyle. Devam. Şimdi örgünün alanı daraldığı için böyle ittire ittire örmemiz gerekecek. İlmekler azaldı çünkü. Devam ediyoruz. Bundan sonrası artık sizin keyfinize kalmış. Ne kadar crop'umuzun uzunluğunu istiyorsak o kadar dümdüz öreceğiz. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan istediğiniz boyutlara gelene kadar düz bir şekilde öreceksiniz. Ben size ne kadar ördüğümü, kaç santim olana kadar ördüğümü en son söyleyeceğim. Biraz böyle iteleye iteleye öreceğiz. Evet, ben şu kısmın toplam uzunluğu 17-18 santimetre olana kadar ördüm. Bakın zaten ortaya çıktı iyice. Şimdi kesme işlemi yapacağım. İsterseniz bunu uzatıp tuluma falan da çevirebilirsiniz. İsterseniz şurayı hiç bağlamadan şu şekilde boydan boya düğmeli yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz bu şekilde. Yani artık bundan sonrası sizin yaratıcı gücünüz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi iki tane şişe alıp örüyoruz. İlmeğimizi karşı tarafa atıyoruz. Tekrar iki tane örüyoruz. Tek seferde ilmeğimizi karşı şişe atıyoruz. Bu şekilde örgümüzü bitireceğiz. Evet, crop'umuzu bitirdik. Kesmeyi yaptık. Son olarak crop'umuz hazır. Şu kısma 2-3 tane düğme dikebilirsiniz ya da kurdela falan, artık sizin tasarımınıza bağlı buradan gerisi. Açık renk tercih ettim çünkü size göstermesi kolay olsun diye. Bir sonraki videom belki bunun altına böyle fırfırlı bir zıbın tarzı bir şey yapabilirim. Öyle bir planım var. Belki bir sonraki videom bununla ilgili olabilir.
Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayfama abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz ve yaptığınız tasarımlarınızı Instagram'dan benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İyi günler, sağlıkla kalın.